Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainer Merhabalar herkese. Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa. Daha önceki YouTube videolarımızdan da tanıdığınız gibi @Koloni ofisinde marketing ekibinin head'i olarak görevimi sürdürüyorum. Bugün teknoloji ve dijital sektörden bağımsız olarak hem bizlerin hem de izleyenlerimiz olarak sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konumuz ve özel bir konuğumuz var. Berfin Doğankuş. Kendisiyle bugünkü videomuzda aslında yaşamlarımız içerisinde farkındalığımızı ve esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz? Kişisel değişim ve dönüşümümüzü nasıl sağlayabiliriz? Hem kendimizi hem çevremizdekileri daha değerli, sağlıklı, mutlu nasıl hissettirebiliriz? Hayatın stres ve yükünü nasıl yönetebiliriz? Konularını detaylıca konuşuyor olacağız. Ve ayrıca kendisi bir yoga eğitmeni olduğu için tabii daha iyi açıklayacaktır ama yoga ve meditasyon uygulamaları nelerdir? Kısaca bunlardan da bahsediyor olacağız. Berfin, öncelikle kanalımıza hoş geldin. Hem konumuzu kabul ettiğin için hem de bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Heyecanlıyım açıkçası çünkü hem kendim için de çok değerli olacak konulardan bahsedeceğiz gibi düşünüyorum. Hem de umarım izleyenlerimiz de hani sohbet havasında geçen bu videodan keyif alırlar diye tahmin ediyorum. İlk sorumla da böylece başlamak istiyorum aslında. Seni senden dinlesek daha iyi olur. Ben seni biraz kısaca tanıttım ama hani eğitim hayatın, sonrasında tüm bu yolculuk nasıl başladı? Hani kısaca bizlere böyle kariyer yolculuğundan, kendinden bahsedersen süper olur. Tabii ki. İsmim Berfin. İş hayatıma aslında L'Oréal Paris'te ve Estée Lauder'da dijital pazarlama stajyeri olarak başladım. Ondan sonra ilk full time işim @Koloni'deydi benim de. @Koloni çok iyi bir okul oldu gerçekten benim için. Çok güzel insanlar tanıdım. @Koloni'den sonra Meditopia isimli meditasyon uygulaması geliştirdiğimiz bir şirkete girdim. Meditopia'da User Acquisition Manager olarak çalışıyordum. Kullanıcı edinimi, performans pazarlama. Ve Meditopia tabii ki hani bir meditasyon uygulaması, bir farkındalık uygulaması olduğu için içerisinde çok fazla yoga eğitmeni ve meditasyon eğitmeni, meditasyon kolaylaştırıcı bireyler bulunan bir ofisti. Ve zaten halihazırda bu tarz konulara çok ilgi duyan biri olduğum için oraya gittiğimde tabii ki benim için çok keyifli olmuştu. Bir sürü insan tanıdım. Meditasyon pratiğim derinleşti. Kendimle aslında biraz daha yakınlaştığım bir süreç oldu. Ve sonra zaten düzenli olarak yoga yapmaya başladım. Fakat asıl pandeminin ilk başlarında tek başıma kaldım. Bu çok uzun bir aylık bir karantina sürecimiz vardı sanırım. Ve o süreçte çok zorlandım. Benim için çok yorucu olmuştu mental olarak ve sanırım gerçekten o dönem aslında meditasyonu hayatımın bir yerine yerleştirmiştim. Yani meditasyon hep hayatımda vardı. Arada yapıyordum, arada yapmıyordum. Türk kahvesi gibi bir şeydi benim için. Yani istediğimde içtiğim, istemediğimden yok içmeyeceğim dediğim. Ama o benim için artık böyle su gibi bir şey olmaya başlamıştı o dönem. Gerçekten her sabah yine güzel meditasyonla başlayıp sonra güzel bir yoga pratiği yapıyordum. Ve şunu fark ettim. Bu süreci mental olarak aslında kendim için yumuşattım. Tabii ki süreci ben de zor bir şekilde geçirdim hepimiz gibi. Hepimiz gibi ben de çok etki altında kaldım. Ama çok sivri köşeleri olan bu süreci birazcık daha kendime göre yonttum diyebilirim. Ve sonra zaten yoga eğitmenlik sürecim başladı. Yaklaşık 1,5 senedir yoga eğitmenliği yapıyorum. Son işimden de zaten ayrıldım. Şu an sadece yoga eğitmenliğiyle uğraşıyorum. Ve çok keyif alarak yapıyorum. Yeni kariyer yolculuğuma devam ettiğim zaman da aslında yoga eğitmenliğini bir yandan yürütmeyi planlıyorum. Benim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Süper. Çok güzel bir özet oldu. Şimdi ikinci sorum, yani devamında aslında şu. Hep diyorlar ya işte yaşamın içinde farkındalığımızı arttırmak, kendi kişisel dönüşümümüz ve hayata karşı o esnekliğimizi arttırmak konuları. Şimdi bunu söylerken aslında çok basit bir şeymiş gibi söylüyorlar. Hani ben de şu an bahsediyorum ama aslında bunun üzerine böyle düşündükçe ve aynı zamanda hayatın akışında hepimizin bazı stresleri var, iş yoğunluğu var, özel hayat stresleri var. Dolayısıyla tüm bunların hepsiyle başa çıkarken
aslında ben fark ettim ki kendimize hiç vakit ayırmıyoruz yani ve kendimize daha acımasızız. Dolayısıyla burada sormak istediğim, hani senin de fikrini almak istediğim, tavsiyelerini almak istediğim, yaşamın içerisinde gerçekten anı yaşayabilmek için, anın tadını çıkarmak, o esnekliğimizi arttırabilmek için neler yapmamız lazım? Yani ne önerirsin bize? Çok güzel bir soru öncelikle. Yani gerçekten çağımızın vebası diyebileceğimiz şey tabii artık Covid-19 ama hani daha somut bir yerden, soyut bir yerden yaklaşacak olursak gerçekten sadece hayatta kalmayı yaşamak zannediyoruz gibi geliyor bana. Bu benim için de çok geçerli ve hani yıllardır bunu pratik eden bir insan olmama rağmen ben de hala çok ayağım taşı takılıyor bu konuda. Çünkü mesela şunu düşünüyorum. Kitap okuyorum mesela ve sonra bir an fark ediyorum aslında okumamışım. Evet. Yani sadece satırların üzerinde gözüm gezinmiş ama neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yok. Ya da atıyorum sabah bir kahvaltı ediyorum ya da öğlen bir yemek yiyorum ve 3 saat geçtikten sonra ne yedim sorusuna vereceğim bir cevabım yok. Çünkü ne yediğimi bilmiyorum. Yani çok otopilotta yaşıyoruz hayatı. Çok böyle mekanize olmuş, mekanik bir düzen içindeyiz. Sabah kalk, onu yap, bunu yap. Yani her şey tik ata ata ilerliyor hayatta. Ve tik attığın noktada keyif çok mümkün olmuyor. Çünkü farkında değiliz aslında. Sadece bazı task'leri hani done, okey, bunu yaptım diyebilmek için yapıyoruz. O esnada ne yaptığımız çok farkında olduğumuz bir şey değil bence. Ben mesela karşıda çalıştığım dönem bunu çok fark ediyordum. Anadolu yakasında oturuyorum, işim Avrupa yakasında. 1 saatlik bir yol kat ediyorum ve o yolda neler olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Her gün aynı yolu gidiyorum ve yolda ben ne yaptım? Evet. Yani kimi gördüm, ne dinledim, bir şey yedim mi, camdan baktım mı hiçbir detayını hatırlamıyorum. Sadece biniş noktası ve iniş noktası var yani. Bir A'dan B'ye geçiş var. Ve işte bu tarz anlarda bence insana şöyle bir dank ediyor. Ya ben ne yapıyorum? Çünkü hayat çok kıymetli. Ve gerçekten hiçbir şeyin garantisi yok. Ve yani çok küçük şeylerde bile tabii ki mutluluğu bulmak mümkün. Bu işin de toksik pozitivite tarafı var. Hani ona da başka bir zaman değinmek isterim ama şu an bahsetmek istediğim şey şu ki aslında gün içerisinde çok minik anlarda bile farkındalığı yakalamak mümkün. Yani kimsenin Hindistan'a gidip bir burunun peşine dolanıp 40 gün aşramlarda kalmasına gerek yok bence hayatına bunu entegre edebilmesi için. Yediğin yemeğin tadına, dokusuna, kıvamına bir farkındalık getirmek. Akşam yatmadan önce şöyle bir kendine bakmak. Ya bugün nasıldım? Bugün nasıl hissediyorum? Ya da işte tenim nasıl hissediyor? Saçıma dokununca nasıl hissediyorum demek. Ya da bir ne bileyim yolda yürürken yanında bir ağaç, bir bitki bir şey varsa bu nasıl kokuyor? Deyip durup onu koklamak. Yani gerçekten çok böyle 40 dakika meditasyon yaptım, 2 saat yoga yaptım gibi bir şey değil bu. Yediğin yemeğin, içtiğin kahvenin tadının bile farkına varmak aslında bence çok büyük bir kişisel devrim. Çünkü her şeyi aslında çok otopilotta gerçekleştiriyoruz. O yüzden benim tavsiyem küçük adımlar. Büyük adımlar ve büyük gelecek vaatleri bence çok gerçekçi değil ve çok da şefkatli bir yerden yaklaşmıyor bence bize. O yüzden ne kadar küçük adımlar atarsak o kadar iyi. Mesela ben son zamanlarda çok meditasyon yapamıyorum. Ve bir türlü oraya gidemiyorum yani. Şu an ihtiyacım olanın o değilmiş gibi olduğunu hissettiğim için kendimi zorlamıyorum ama şunu yapıyorum. Bir köpeğim var. Köpeğimi karşıma alıyorum ve onunla vakit geçiriyorum. Çünkü o hayvan sadece şu anı yaşıyor. Ve ben de onunla bu anı yaşamaya çalışıyorum. Ona bakıyorum, onu kokluyorum, onu öpüyorum, burnumu yalamasına izin veriyorum falan. Yani çok küçük şeyler bile aslında çok güzel farkındalık pratiklerine evrilebiliyor. Katılıyorum kesinlikle. O zaman aslında biraz bu değişimler önce kişinin kendisindeki öz farkındalığı arttırmaya başlıyor. Sonrasında zaten bence hayattaki her şeyden ufak ufak da olsa ufacık bir şeyden bile hani mutlu olmak vardır ya biraz hani böyle pozitif kalabiliyoruz demek ki yani. Senin dediklerinden onu anlıyorum. Evet. Biraz da belki bu şükretmekle alakalı bir şeydir. Ben ona da biraz inanıyorum. Yani çevremizdeki
Belki de bütün sahip olduğumuz iyiler sanki hep varmış gibi geliyor. Hep devam edecekmiş gibi geliyor. Ama aslında yani dediğin gibi yoldan geçerken o çiçeği görüp onu koklayıp onun kokusunu alabilmeye belki şükretmek ve ondan mutluluk duymak bile bir pozitiflik katabilir hayatımıza yani. O yüzden çok haklısın. Bir diğer sorum da yine buna bağlantılı olarak hani vardır ya böyle insan kendini hep en sert eleştirendir. Yani bir hata yaparız. O iç sesimiz susmaz ya hani böyle ne yaptın, niye böyle yaptın, keşke şöyle yapsaydın. Hani başkaları daha yumuşak eleştirir bizi ama biz böyle kendimize hep haksızlık ederiz. İyi taraflarını görmeyiz yani. Özellikle bizim de yaptıklarımızın. Burada hani şunu sormak istiyorum. Kendimize nasıl daha pozitif yaklaşabiliriz? Bence hani insanları ya da doğayı ya da hayvanları sevmek biraz da insanın kendisini sevmesiyle, kendisiyle barışık olmasıyla başlıyor ya. Ve şu anda da gündemde bir sürü kötü haber de çıkıyor, görüyoruz, takip ediyoruz ve bence burada bu insanlarda bir şey eksik. Yani o yüzden bu soruyu sormak istiyorum yani. İnsan kendini nasıl sevebilir? Nasıl barışık olabilir? Yani o öz sevgiyi nasıl arttırabiliriz sence? Bu bence aslında tek doğrusu olan bir şey değil yani. Bir formül koyup her şeyi yerine yerleştirdiğinde artık kendimi seviyorum diyebileceğin bir yer değil gibi. Ama ben en azından böyle inanıyorum ki bence sevgiyi öğreniyoruz. Sevilme tarzını, sevgiyi gösterme biçimini. Bize nasıl gösterildiyse onu alıyoruz ve onu vermeye çalışıyoruz. Burada ebeveynler, işte onlardan önceki atalar falan filan bu zaten uzayıp gidiyor. Tabii onlardan bize kalan çok fazla şey var. Ama işin de şu tarafı var. Bence kendi insan olma halimizi %100 kabul etmiş değiliz gibi hissediyorum. Yani şu dünyada yaşanılan hiçbir şey insan olma deneyiminden başka bir şey değil. Yani ne ilk defa bu hataya sen düştün, ne ilk defa o kazığı sen yedin, ne ilk defa sen bu kadar mutsuzsun, ne de ilk defa sen bu kadar mutlusun. Bunlar milyonlarca, milyarlarca kere yaşandı. Bunların hepsi insan olma deneyiminin bir parçası. Ve zaten şunu anlamaya başlıyorsun yani. Evet, bu herkesin yaşadığı bir şey. İnsan olmak dediğin şeyle birlikte gelen bir paket bu yani. Bu total bir paket. Ve insan olduğunda bunlar seninle birlikte geliyor. Ve bunu fark ettiğinde kendini ötekileştirmekten ziyade bir bütünün bir parçası olarak görmeye başlıyorsun. Kendini ötekileştirdiğinde hep benim başıma geliyor. Hep beni bulur. Ben asla beceremiyorum. Yine işte beceremedim. Yine başarısızım gibi sadece kendine yönelttiğin oklardan muzdarip kalıyorsun. Ama bütünün bir parçası olarak gördüğünde ben ilk defa beceremeyen kişi ben değilim. Ama becerebilen de bir sürü insan var. Demek ki ben de yapabilirim deyip daha şefkatli bir yerden yaklaşmaya başlıyorsun. Ama bence öz şefkat dediğimiz konu kesinlikle yani meditasyon çok önemli bir araç diye düşünüyorum öz şefkat. Çünkü neden kişi kendine karşı şiddetli bir yaklaşımı var? Buna biraz inmek lazım ve bunun genelinde şunu görüyoruz. İçeride çok incinmiş bir küçük çocuk veya işte içeride başka bir ses, sürekli dikte eden bir ebeveyni belki hani rol model almış bir ses. İçeride ondan birazcık daha pasifleşmiş ve korkmuş bir küçük çocuk. Ve işte meditasyon pratikleriyle aslında zihni ana getirmekten ziyade zihnin içinde dönenlere üçüncü bir birey olarak uzaktan bakınca şunu fark ediyorsun. Bunlar ben değilim. Zihnimin içindekiler ben değilim. Ve zihnimin içindekiler ben değilim demeye başladığın noktada kendini o sıfatlardan birazcık özgürleştirmeye başlıyorsun ve şunun farkına varıyorsun. Zihnimin içindekiler ben değilsen demek ki bir şeyler var içeride. Sürekli beni bir şeyden korumaya çalışıyor. Ve o zaman orada bir yara varsa o yaraya yönelmeye başlıyorsun. Çünkü o yarayı görmeden oraya pansuman yapman gerektiğini bilemezsin. Ve pansuman yapmadan da iyileşemezsin. Biraz dağınık anlattım zannedersem. Ama yani söylemek istediğim şu, bence öz şefkat için meditasyon çok önemli bir araç. Ve insan olma deneyimini yaşayan tek kişi biz değiliz. Herkes bunu yaşıyor. Başkasına şefkatli davranmaya başladığın noktada kendine karşı da şefkatlenmeye başlıyorsun bence. Ya kesinlikle katılıyorum. Çünkü bazen öyle anlar geliyor ki
kötü deneyim yaşadığında sanki sadece sen misin? Yani dünya başına yıkılmış ve o sadece senin başına gelmiş ya da bu acıyı kat ve kat bu kadar yoğun bir şekilde sadece sen yaşıyormuşsun gibi. Sadece hani kötü taraf değil bu arada. Sevinç ve iyi tarafta da aşırı kaçan çok insan var. Dolayısıyla katılıyorum. İnsan olmakla o paket beraber geliyor zaten yani. Onu kabullendikten sonra belki her şey daha kolay olabilir. Bununla bağlantılı olarak da bence insanın belki kendiyle barışık olup öz şefkati sağladıktan sonra herhalde diğer insanlara karşı olan yaklaşımı ve iletişimi de otomatik olarak iyileşiyor ve düzeliyor diye düşünüyorum. Burada da sormak istediğim aslında bence insanların temelde yaptığı belki de en basit hata iletişimsizlik ya da iletişimde yapılan çok küçük hatalar. Yani yanlış anlaşılmalar, kendini ifade edememek ve dolayısıyla iki insan arasındaki o iletişimin bağın kopması ve olayın bambaşka yerlere gitmesi. Burada sormak istediğim yani gerek özel hayat ilişkileri olabilir, gerek iş ilişkileri, iş arkadaşları ya da patron tarafıyla olabilir ya da arkadaşlık ilişkileri, ailevi ilişkiler olabilir. Tüm bu iletişimde sence temelde yapılan hatalar, en ufak ya da basit hatalar nelerdir ve neleri doğru yapmalıyız ki biz düzgün bir iletişim kurabilelim çevremizdekilerle? Benim aslında aklıma ilk gelen şey şiddetsiz dil oldu. Çünkü şiddetli bir dil sadece birine küfretmek veya bağırmak değil. Çok naif, çok tatlı bir cümle kurabilirim ama bu seni çok tetikleyebilir. Çok tatlı konuşabilirim ama bu senin aslında çok da sakındığın bir yerine denk gelebilir. Bu da şu demek değil tabii ki yani herkesle konuşurken 80 kere düşün demek değil. Ama birisiyle arandaki iletişime kıymet veriyorsan o dili bence birazcık daha empatiyle gerçekleştirmen lazım. Yani çok mesela şu bence çok rahatsız edici bir cümle. Atıyorum biri sana geliyor ve diyor ki ya işte başıma şöyle bir şey geldi işte ya hani çok canım sıkkın ne yapacağım ne diyeceğim. Sana bir derdini açıyor. Karşısındaki kişiden şu cevabı alıyor. Ha bunlar bir tek senin başına gelmiyor. Büyü artık. Yani okey anlıyorum acın var ama bir tek sen yaşamıyorsun ki bunu falan gibi bir tavır çok rahatsız edici ve bu işte toksik pozitiflik dediğimiz şey. Yani biz evet şunu biliyoruz. Bu benim sadece başıma gelen bir şey değil. Ama ben bu duyguyu yaşama hakkına sahibim. Üzgün olmak istiyorsam üzgün olma hakkına sahibim. Acım varsa acımı paylaşmaya ve acımı gerçekten ihtiyacım kadar yaşama özgürlüğüne sahibim. Şimdi bu mesela aslında çok da dışarıdan baktığında şiddetli bir cümle gibi gözükmüyor ama aslında sen o kişinin duygusunu bastırmasına sebep oluyorsan çok tatlı bir yaklaşımda değil. Bence birincisi bu. Kesinlikle toksik pozitiflikten kurtulmamız lazım. Hayatta yani YOLO. Tabii ki hepimiz bir kere yaşıyoruz ama bu da demek değil ki yani endorfin iğnesi, serotonin iğnesi olmuş gibi sürekli en uç mutlulukta gezelim. Ya hayat şöyle ilerliyor ve sen kendinden şunu bekleyemezsin. Ama şunu yapabilirsin, sinir sistemini regüle edebilirsin. Bu nasıl oluyor? İşte dediğim gibi meditasyon, yoga gibi araçlar sinir sistemini regüle etmesiyle biliniyor. Ve sürekli mutlu olmaya çalışmak ve etrafındakileri sürekli bunu empoze etmeye çalışmak bence kesinlikle bir şiddet. Çünkü herkes dediğim gibi mutlu olmak zorunda değil. Mutluluk kadar üzgünlük de çok sağlıklı ve olması gereken, yaşanması gereken bir duygu. Birinci söyleyeceğim şey bu olur. Şiddetsiz bir dil iletişimlerde. İkincisi benim de çok yıllarca üzerine gerçekten çok çalıştığım bir şey. Varsayım. Evet. Çok fazla varsayım yapıyoruz. Yani bunu söyledi, bunu demek istedi. Hayır, nereden biliyorsun? Sordun mu? Bizzat söyledin mi? Sen bunu söyledin, ben de sana bunu söylemek istediğim için bunu söyledim, değil mi? Dediyse evet, tamam bu cümleyi kurabilirsin. Ama sürekli bir şeylerle ilgili varsayım yapıyoruz yani. Ve işte bu da yine zihne geliyor. Çünkü zihin durmuyor. Zihnin ama yapısı bu. Zihin durmaz. Zihin niye durmuyor? Çünkü sinir sistemi milyonlarca yıl içerisinde evrimleşmemiş tek parçan senin. Ve zihnin seni sürekli korumaya çalışıyor. Eskiden, yüzyıllar önce bu zihin sen ağacın tepesinde bir kaplandan kaçarken korumaya çalışıyordu. Ama şu an bu zihin patronun sana günaydın dediğinde uzatmadığında sana aynı tepki veriyor. Oh danger, 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 we should do something diye böyle.
direkt ışıkları yakıyor. Şimdi sinir sisteminin çalışma metodu bu. Savaş ya da kaç diyor sana o an. Ama sen şunu kendine öğretirsen işte sinir sistemini regüle eden pratiklerle birlikte şunu biliyorsun. Burada tehdit yok. Sakin ol. Burası güvenli bir yer. Ama dediğim gibi işte sürekli savaş ya da kaçta olduğumuz için ya sürekli savaşıyoruz kurduğumuz iletişimde ya da sürekli kaçıyoruz. Bu da iletişimsizliğe sebep oluyor. Yani bu savaş ya da kaçın bir ucu şiddetli iletişim, bir ucu da iletişimsiz. Ve ikisi de aslında ikili ilişkilerde, grup ilişkilerinde her türlü dinamiği bozmaya çok elverişli. Çok iyi açıkladın. O kadar çok sen açıklarken düşünüyorum bu arada hani yaptığım temel hataları. Ya o kadar çok varsayım yapıyorum ki Berfin anlatamam sana yani. Onu mu demek istedi, ben şöyle bir çıkarım yapmalıyım, nasıl cevap vermeliyim kafamda kuruyorum falan ve zihnim yoruluyor gerçekten. Evet, çok yorucu. Çok yorucu bir şey. O yüzden o zihni dinlendirmek lazım. Buradan da şimdi yoga ve meditasyon konusuna geleyim o zaman. Senin uzmanlık alanların, yani en önemli uzmanlık alanlarından biri. İlgisi olan izleyenlerimiz için yoga nedir? Meditasyon nedir? Bunlar için doğru teknikler var mıdır? Yoksa herkes kendi meditasyon alanını yaratıp kendine özgü metotlarla bunu gerçekleştirebilir mi? Hani bu konuda özgür hissetmemiz gerekiyor mu kendimizi? Hani biraz bu konulardan bahsedersek süper olur bence. Yoga aslında 100 yıllar önce Hindistan topraklarından çıkmış kadim bir yaşam bilimi. Aslında şöyle, yoga dediğimiz şey aslında seni yaşama ve dolayısıyla ölüme hazırlayan bir bilim. Ve yoga dediğimiz şey aslında günümüzde sadece matın üzerindeki pratik, asana olarak gözükse de aslında yoganın 8 farklı saç ayağı var. Yoga kişiye aslında iyi bir hayat yaşaması için nelere biraz daha çekilmesi, nelerden biraz daha uzaklaşması gerektiği konusunda yol gösteriyor. Bunların tabii ki çok detayına girmeyeceğim. Çok fazla detay var. Çünkü 8 saç ayağı da kendi içlerinde parçalara bölünüyor. Fakat şundan bahsedebilirim. Benim en çok etkilendiğim şeylerden biri yoganın seni itmesi gereken yerlerden biri olan ahimsa yasası. Mesela ahimsa şiddetsizlik yasası demek. Ben bunu ilk duyduğumda şuna vurmuştum sadece. Savaş, kavga, hayvan yemek, işte canlı et tüketmek gibi bir şeyler düşünmüştüm. Fakat sonra bu konuyu araştırdığımda şunu fark ettim. Kişinin kendisiyle kurduğu iletişim dili de buna dahil. Kişinin başkasıyla ilgili zihninde düşündüğü şey de buna dahil ve beni mesela çok etkilemiştim. Onun dışında aparigraha, tutunmamak. Bu da çok önemli bir yasası yoganın. Her şeye tutunuyoruz. Her şey sonsuza kadar bizimmiş gibi. Bedenimize, giysilerimize, mal varlığımıza, hayatımızdaki insanlara. Ebeveyn dediğin kişi çocuğuna dahi %100 tutunmamalı. Çünkü o çocuğun yolu bambaşka bir yere evrilecek ve senden gidecek. Yani senin doğurduğun canlı bile senin değil. Her şeyin kısa bir süreliğine kiracısıyız. Yaşamımızın ve nefesimizin de dahil. Doğru. O yüzden bunlara körü körüne tutunmak bize sadece onlar gittiğinde gelen ızdırabı, acıyı getirir. Araştırmak isteyenlere Patanjali Yoga Sutralarını, Sutralar 1 ve Sutralar 2 olarak kesinlikle çok öneririm okunmasını. Gerçekten inanılmaz insan ufkunu genişletiyor. Yani bambaşka bir bakış açısı sunuyor ve bence bu bakış açısı çok kıymetli, çok değerli. Ama bugün konuşacağımız kısmı yoganın biraz daha aslında nasıl mat üstündeki pratiğe evrildiği. Tarih konusunda çok emin değilim. O yüzden hani net tarihler vermeyeceğim. Fakat yoga ilk etapta başladığında bir meditasyon. Zaten yoga duruşunu anlatan şey aslında omurganın uzun olduğu, stabil, rahat ama dik bir oturuş. Yani meditasyon oturuşu. Sadece bunu yapmak zorunda değilsin. Bir bağdaşta olabilirsin. Zazen oturuşunda oturuyor olabilirsin. Yoga zaten yola çıktığında bir meditasyondu. Ve yogada şöyle bir laf vardır. Yoga chitti niroda. Yoga zihindeki dalgalanmaların durulmasıdır. Yoga'nın aslında bize açıklandığı ilk hali bu. Patanjali tarafından bu şekilde kağıda dökülüyor, yazıya dökülüyor. Bu da ne demek? Zihin sürekli dalgalar halinde. Bir deniz düşün, sürekli kıyıya vuran dalgalar var. Ama o denizde o dalga kıyıya vurduktan sonra geri çekilebiliyor. Ya da gökyüzüne bakıyorsun,
Bir gün kara bulutlar geliyor, bir gün şimşek çakıyor, bir gün güneş açıyor. Yani olan bir şey devamlı kalmıyor. Fakat zihinde insan yapısı gereği gelen bir duyguyu onu alıyoruz ve onu tam oraya yerleştiriyoruz ve onunla kalıyoruz. Evet. Halbuki işte zihindeki düşünceleri şey gibi düşünmek çok mantıklı geliyor bana. Denizdeki dalgalar. Dalga da geliyor ve gidiyor. Ve işte meditasyona oturduğunda şunu yapıyorsun aslında. Meditasyon spesifik bir olay özelinde çalışmaktan ziyade sana şunu sağlıyor. Zihnine dışarıdan bakan üçüncü bir göz oluyorsun. Ve daha önceki soruda da bu aynı cümleyi kurmuştum. Zihninden çıkan şeyler aslında senin değil. Sana öğretilmiş düşünce kalıpları, filmlerden, kitaplardan, dizilerden, oradan buradan gördüğün şeylerin hepsini zihnin depoluyor, sünger gibi. Ve sana bir şeyler atıyor, kutudan çıkartıyor. Çünkü istiyor ki sen güvende kal, sen sağlam ol. Çünkü sinir sistemi bunu istiyor, güvende hissetmek istiyor. Ve sen güvende hissettirene kadar sana ne bileyim eşinin, sevgilinin mesajlarını da karıştırtıyor. İşte patronun niye böyle dedi diye 45 saat arkadaşlarına da konuşmak zorunda kalıyorsun. Çünkü güven ihtiyacı arıyorsun. Yani istiyorsun ki bir cümle duyayım ve durulsun. İşte meditasyonla birlikte bunların aslında senin olmadığını fark ediyorsun. Ve onlara üçüncü bir yerden bakıp böyle bir şey var. Okey, tamam diyorsun ve o zaten gidiyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre bir duygunun bedende ve zihinde kalması maksimum 30 saniye sürüyormuş. Yani bir acı hissettiğinde, bir şeye çok üzüldüğünde veya bir şeye çok mutlu olduğunda aslında teknik olarak, kimyasal ve biyolojik olarak 30 saniye bunun ömrü. Biz bunu alıyoruz, orta yere oturtuyoruz ve sürekli onun etrafında dönüştürüyoruz. Niye bana bunu yaptı, nasıl bana bunu dedi, niye beni böyle üzdü, bu benim başıma geldi, oley çok mutluyum gibi. Halbuki onun çok kısıtlı bir vakti var, anladın mı? Ya tamam üzüldün, duygunu yaşadın. Gerekirse bunu 1 saat yaşa ama biz bunları günler, haftalar, aylar, belki yıllar olarak yaşayabiliyoruz. Bu da aslında bizim ne kadar var olana takıldığımızı gösteriyor. Çünkü zaten zihnin kötü olana, negatif olana eğilimi var. Sinir sisteminin yapısından dolayı. Sen zihnini eğitebilirsin, dolayısıyla sinir sistemini de eğitebilirsin. Nöroplastisite deniyor buna. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Meditasyon yaptıkça gitgide beynin ve zihnin kıvrımsal yapısı değişiyor. Nöroplastisite aslında zihnin negatif eğiliminden zihni biraz daha olumluya bakmaya çevirme hali. Yani bilimsel olarak bunu yapmak, zihni eğitmek mümkün. Şimdi bunu yapabilecekken neden yapmayalım? Doğru. Yani bu demek değil ki hani tabii ki sürekli böyle çok mutluyuz falan gibi böyle deli gibi gezmek de değil ama hani sadece orada kalmayıp şuradakileri de fark etmek mümkün mü acaba? Peki ilk defa yapacak olanlar vardır. Mesela ben de birkaç kez denedim ama yani sonra sürekliliği olmadı açık söyleyeyim. Ve hani ilk başta insan başlarken biraz ya ben mesela kendimi gergin hissettim. Hani yapabilecek miyim gerçekten? Hani bir şeye odaklanma problemi çektim mesela denediğimde. O yüzden hani sorum şu, yeni başlayacak olanlara ne tavsiye edersin? Yani nasıl başlayalım? Ben de onlardan biriyim. O yüzden bu soruyu çok merak ederek soruyorum. Şöyle aslında çok güzel bir soru, çok kıymetli bir soru bence. Çünkü çoğu insanın meditasyon yapmıyor olmasının sebebi yapabilir miyim korkusu. O ben, evet. Çok net anlıyorum seni çünkü ben de böyleydim. Çünkü şöyle zannediyoruz. Meditasyona oturacağım, moksha'ya, nirvana'ya ereceğim. Bir anda bambaşka bir şeyler olacak ve o oturuştan kalktığımda artık ben Buda'yım falan böyle. Hayır öyle değil. Çok büyük hedefler koymamak lazım dediğim gibi. Yani gerekirse otur ve 30 saniye boyunca sadece nefese gözlem yap. Bu şu demek değil, meditasyon oturuşundayım, işte mudramı yaptım, bağdaşıma geçtim, uzun oturuştayım, om diyorum ve sürekli işte bir şeyler oluyor değil. Şu, ya çok basit. Meditasyon dediğimiz şey nedir aslında? Seni farkındalığa davet eder. Yeri gelir zihne farkındalık getirirsin, yeri gelir bedendeki hislere, yeri gelir nefese. Ben genelde nefesi çok daha kolaylaştırıcı bir çapa olarak görüyorum ki zaten benim eğitmen hocalarım da nefesi bize bir çapa olarak
söylediler. Yani şöyle düşün, denize gittiğinde bir çapa atarsın ve nerede olduğunu bilirsin o çapa sayesinde. Nefes de aslında senin nerede olduğunu tam olarak bilebileceğin tek şey. Çünkü aslında gerçekten var olan tek şey nefes, zihin değil. Çünkü orada sürekli bir kurgu dönüyor. Ya gelecek projeksiyonu ya da geçmişte neden öyle yaptım, keşke böyle olsaydılar. Ama nefes aslında şu an seni şu ana bağlayan tek şey. Ve şunu yapmak çok basit bence. 30 saniye, 1 dakika, hiç 10-15 dakika başlamana gerek yok. Otur ve sadece burnundan gelen havanın boğazına inişini, oradan göğsün yükselmesi, karnın sönümlenmesi, nefesi izlemek nasıl bir his? Bugün bedenim nasıl nefes alıyor? Bugün benim için nefes almak mı daha kolay yoksa nefesi vermek mi? Veya şu an avuç içlerimde nasıl duyumlar var? Ayak tabanlarım nasıl hissediyor? Yani çok basit leştirilebilir meditasyon. Tabii ki daha böyle hani ben oturacağım 3 dakika işte guidance alan bir meditasyon yapacağım, yönlendirmeli. O zaman Meditopia bence bu şey için çok öneririm. Çünkü gerçekten 1 dakikalık meditasyonu da var, 3 dakikalık meditasyon da var, 30 dakika, 40 dakikalık meditasyon da var. Ve tabii ki orada seviyene göre bunları seçebiliyorsun. Onun dışında zaten internet derya deniz, sonsuz kaynak. Ama büyük hedefler bence çok sağlıklı olmuyor. Yani kimsenin ilk oturuşunda 20 dakika meditasyon yapmasını bekleyemezsin. Doğru. Yani çünkü hiç burada değiliz ki. Nasıl 20 dakika ben burada kalayım? Her şeyimle, tüm benliğim ve varlığımla. O yüzden işte o 1 dakika bile. Hatta ben genelde şunu da öneriyorum böyle öğrencilerime. Çünkü bazen meditasyona oturmak bile çok zor oluyor. O 1 dakika bile çok zor olabiliyor. Çünkü sürekli kıpırtı halindesin. Yani işte dediğim gibi sinir sisteminin o halinden ötürü sürekli bir aktif olma halindesin. Hiç tam böyle oturup dinleniyorsun, aa şu da vardı diyor zihin. Hemen kalkıp onunla ilgileniyorsun mesela. O zaman şunu öneririm. Hangi sporla ilgileniyorsan sporunu yap. Yor kendini. Ve sonra o mattayken bir dene bakalım. O mümkün mü? Veya kahve mi içiyorsun sabah? Kahveni koy bardağa. Önce bir kokla. Kokusu nasıl? Şöyle bir al ağzında, bir çalkala. Nasıl hissettiriyor? Isısı nasıl? Tadına bak. Nasıl bir kıvamı var? Yani aslında çok basit şeyler farkındalık pratiklerine dönebilir dediğim gibi. O yüzden hani küçük küçük başlamak bence çok daha uzun vadede kolaylaştırıcı olabilir. Çok doğru. Yani ben mesela bu spor sonrasında kesin deneyeceğim. Çünkü spor yapıp kendini yorduktan sonra o son 5-10 dakika yaptığın stretch dediğimiz o soğuma kısmında mesela tamamıyla baş başasın ve vücudunu dinlendiriyorsun ya zaten. Belki o çok güzel bir opsiyon olabilir. İnanılmaz değerli bilgiler paylaştın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son sorumda Instagram sayfanı inanılmaz aktif bir şekilde takip ediyorum. Sanıyorum bir arkadaşınla beraber kurdun. Evet. Senden dinleriz ama oradaki paylaşımlar, ilk yani bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sonrasındaki fikir ortaya çıktıktan sonraki o Instagram sayfasının hani belki evrimi, değişimi, dönüşümü nasıl gelişti? Hani o yolculuğu bir de senden dinleyelim. Sonra buraya zaten aşağı kısmı, açıklama kısmını da Instagram sayfanızın linkini de koyarız. Böylece takip etmek isteyenler de hemen takip edebilirler. Şöyle aslında biz Zeynep en yakın arkadaşımla bu sayfayı 2019 Aralık'ta kurduk. Bu da şöyle gelişti. Yani biz bir şeyler yapmak istiyorduk bu konuyla ilgili. Ben zaten hani kendi hayatımda işte meditasyonla ilgilenen, yoga yapan bir insanım. Zeynep de aynı şekilde hani biraz daha öz şefkat ve mindfulness alanında kendi geliştirmeyi amaçlıyordu. Ve şunu fark ettik gerçekten. Yani biz yaşıyoruz. Acaba yaptığımız şey yaşamak mı yoksa tik atmak mı? Yani çünkü ve çoğu insan aynı şeyden şikayetçi. Biz dedik ki tamam ya biz bir deneyelim bakalım. Hani acaba insanların yüzüne böyle bir gün minicik bir gülümseme bile kondurabilsek ya da gerçekten onların hayatında ışık tutabilecek, faydası dokunabilecek en ufak bir şey yapabilir hani yapsak dedik bizim için ne güzel bir mutluluk. Ve o şekilde biz aslında Urban Myth'i kurduk. Fakat süreç öyle ilerledi ki çok büyüdü Urban Myth. Yani buralara geleceğini gerçekten biz de beklemiyorduk bu kadar kısa sürede. 1,5 sene gibi kısa, daha 2 sene olmadı öyle düşün. Neredeyse 55K'lık bir sayfa olduk. Ve insanlardan gelen talepler, insanlardan gelen işte DM'ler bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü tabii ki bunu sadece hani alkış için yapmıyoruz ama gerçekten insanların hayatına dokunduğunu görmek
Bu çok kıymetli. Ya da atıyorum toplumsal bir olay gerçekleşiyor ve 55.000 kişiye bir şey duyurma şansın var. Öyle. Ve o toplumsal olayı sen alıyorsun, o profilde gösteriyorsun ve duymamış olanlar bunu duyma şansı yakalıyor. Hele bizim hani ülkemizde zaten bu tarz şeylerin çok da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir şansın varsa bence kesinlikle o sesini kullanman gerekiyor. Ve dediğim gibi hani şu an marka işbirlikleri yapıyoruz. Markalarla çok güzel hani işbirlikleri devam ediyor. Ve biz keyif alarak yapıyoruz. Yani bizim için aslında bir hobi. Ama işe dönüşmüş bir hobi. Bu çok daha keyifli oluyor tabii ki. İlk yaptığımızda insanlar hiç inanmıyordu bize. İşte aman böyle milyon tane sayfa var. İşte sizden nasıl bir şey yapacaksınız ki falan noktasında. Ama bizim derdimiz hiçbir zaman şey değildi zaten. İşte şu kadar takipçimiz olsun, şu kadar şey yapalım değildi. Bizim derdimiz her zaman kendimize notlar niteliğinde aslında biz orayı kullanıyorduk. Yani kendime not. Duymam gereken şeyi aslında ben tasarıma döküyordum ve onu o sayfada paylaşıyordum. Bu şekilde işte insanların da duymasına vesile olduk. O açıdan da tabii ki mutluyuz. Bence milyonlarca bu tarz sayfa var evet ama sizin sayfanızı ya benim kendi adıma bu kadar takip etmem ve her postu dikkatlice okumam, hani o alt kısmındaki açıklama olsun ya da paylaşımlardaki içerikler olsun. Birincisi inanılmaz rahatlatan ve huzur veren bir sayfa. Yani sırf görüntüsel ve tasarım olarak seçilen renkler, o renklerin softluğu, o tasarım dili, yani çok fazla insanın hani o sayfaya girip okumasını kolaylaştırıyor ve orada huzur bulmasını sağlıyor. İkinci kısımda o kadar farklı alanlarda, hayatın farklı alanlarında kısa kısa dediğim gibi yani kendime not konseptinde o kadar tatlı ve güzel bilgiler var ki yani ben orada okuduklarımı hayatıma entegre ediyorum ve etmeye çalışıyorum. Hani buradan bunu söylemek de beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok çok faydalı. Yani paylaştığınız hani o sebzeler, mesela yaz sebzeleri, yani yemekten tut da mentalite, düşünme tarzı, hayatla alakalı küçük notlar, iletişim, yani her şey, her anlamda ben inanılmaz faydalı içerikler öğrendim ve hayatıma bir şekilde entegre etmeye çalışıyorum gerçekten. İnşallah o yüzden devamı gelir. Çok teşekkür ederiz yani tüm içerikler için. Çok teşekkür ederiz. Bu inanılmaz güzel bir feedback oldu bizim için. Çok da mutlu oldum. Yani senin gibi birinin hani böyle şeyler söylüyor olması beni çok mutlu etti. Çünkü sen de pazarlama alanında çalışan bir insansın. Görüşlerin bizim için de çok kıymetli. O yüzden gerçekten çok sevindim, çok mutlu oldum. Evet, herkes takip etsin buradan. Bir kere daha söyleyeyim. Ya benim açıkçası sorularım, merak ettiklerim bu kadar ama senin son olarak eklemek istediklerin varsa tabii ki duymak isteriz. Sonrasında da videomuzu yavaş yavaş sonlandırırız. Tabii ki. Aslında yani şöyle söyleyebileceğim çok fazla şey var. Hepsini şöyle bir kapsül niteliğinde nasıl size geçirebilirim onu düşünüyorum ama. Belki ikinci videoyu çekeriz Berfin. Olabilir, çok mantıklı. Meditasyon yaptırırım belki. Evet, pratikte uygulamalı meditasyon olabilir belki. Evet, çok keyifli olabilir. Keyifli olabilir. Ya sanırım söylemek isteyeceğim şey şu olacak. Çok özet niteliğinde. Şu an hayattayız. Ve yaşayalım. Yani hani bu demek değil ki kapitalist sisteme işte şöyle lanet okuyalım, onu yapalım falan. Tamam, okey. Onu da yapabiliriz. O bambaşka bir tarafı işin. Ama hayat yani başımıza gelmesi gereken bir şey. Hayattan kaçmayalım. Gerekirse üzülelim, gerekirse gülelim ama yaşayalım yani. Ve bunun için de burada olmamız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir kere daha bence çok değerli bilgiler paylaştın. Umarım izleyenlerimizin de hoşuna gider, keyifli bulurlar bu videoyu ama benim için de tekrar çok faydalı oldu. Tekrar çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın. Rica ederim. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Buradan da izleyenlerimize izledikleri için çok teşekkür ediyorum.
Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Berfin'e sorularınız olursa videonun alt kısmında, yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Berfin'le de tabii ki konuşuruz. Hani ister soruları biz ona ulaştırırız, ister hani bir mail adresi veya Instagram sayfalarından DM'den de ulaşabilirsiniz. Belki de bu videonun devamı da gelir diyerek orayı sürpriz olarak bırakalım. Tekrar çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.